Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün benim en sevdiğim kurabiye, elmalı kurabiye tarifim var. Lezzeti, kıyır kıyırlı, efsane olduğu için başka hiçbir tarife bakmam. Bu elmalı kurabiye tarifi lisede tuttuğum tarif defterimden benim için o yüzden çok özel bir tarif. Annemin de yaptığı usulde yaptım. Annemden öğrendiğim gibi. Sizler de mutlaka deneyin. Denedikten sonra bu tariften başka bir elmalı kurabiye tarifi yapmayacağınıza eminim. Çünkü bu tarifi birçok yerde bulamayabilirsiniz. İçerisinde yumurta yok, şeker yok. Hamuru farklı olduğu için çok kıyır kıyır lezzette. Çok fazla uzatmak istemem. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle elmalı iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Çünkü elmalı iç harcımız biraz soğuması gerekiyor. O yüzden önden elmalarımın kabuklarını soyuyorum. Soyduktan sonra elmamı 4 eşit parçaya bölüyorum ve orta kısmındaki oluşan çekirdekleri ayıklıyorum, temizliyorum. Elmalarımı bir kenara alıyorum. Bütün elmaları teker teker rendeden geçirip rendeliyorum. Sizlere olabildiğince tüm aşamalarını gösterip anlatmaya çalışıyorum. Çünkü hiçbir şekilde bu tarifi denememiş olanlar için baştan sona kadar tüm aşamalarını göstermem gerekiyor. O yüzden detaylıca anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bazen yorumlarınızda geliyor biraz daha bu kısımları, detaylı yerleri paylaşmanıza gerek yok diye, ama tariflerimi çekerken, videomu sizlerle paylaşırken bu tarifi ilk defa deneyecek olan kişiler için çoğunlukla hazırlıyorum ve daha çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çoğunluk zaten bu konudan memnun. Bu arada tarifimde tam 5 adet küçük boyda elma kullandım. Eğer elmalarınız büyükse 4 adet elma da kullanabilirsiniz. Benim vermiş olduğum kurabiye hamuru malzeme ölçülerine göre elmalarım tam yetti. Elmalarım şimdi hazır, bir kenara alıyorum. Robotumun içerisine 1 su bardağı çekilmiş ceviz olacak şekilde ceviz ilavesi yapıyorum ve robottan geçiriyorum. İri çekilmiş ceviz olarak seviyorsanız, ağzınıza böyle kıtır kıtır gelmesini istiyorsanız daha iri halinde bırakabilirsiniz. Ama dilerseniz de bu şekilde benim yaptığım gibi kum gibi çektirip de elmalı iç harcınıza ilave edebilirsiniz. Ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. Ama cevizin daha yakıştığını söyleyebilirim. Cevizlerim hazır. Şimdi hemen elmalı iç harcımızı hazırlayalım. Ocağımıza uygun bir tavamızı yerleştirelim. Daha sonra rendelediğimiz elmalarımızı ilave edelim. Elmalarımızı ilave eder etmez hemen 6 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave edelim. Öncelikle elma ve toz şekerimiz ısıyı gördükçe suyunu salacaktır. Daha sonra suyunu çektireceğiz. Suyunu çektikten sonra tarçın ve ceviz ilavesini ekleyeceğiz. Toz şeker ve elmamızı karıştıralım. Gördüğünüz gibi suyunu salıyor. Biraz suyunu çektikten sonra diğer malzemelerimizi de ekleyeceğiz. Şimdi suyunu çekti. Hemen 1 tatlı kaşığı tarçın ilave ediyorum. Tarçını ilave ettikten sonra 1 su bardağı cevizimizi ilave edelim ve bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Ocağın altını kapatıp ayrı bir kaba elmalı iç harcımızı koyalım. Daha hızlı soğumasını sağlayalım. Elmalı iç harcımız hazır. Şimdi hemen kurabiye hamurunu yapmak için malzemelerimizi hazırlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Oda ısısında beklettiğimiz 125 gram tereyağımızı ilave edelim. Yarım su bardağı yoğurdumuzu ekleyelim. Su bardağı ölçüm 200 milimdir. 1 dolu çay kaşığı karbonat ilave edelim. Un hariç bütün malzemelerimizi elimize güzelce önden karıştıralım. Tarifimde toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 milimdir. Unumuzu ilave ederken azar azar kontrollü bir şekilde ekleyelim.
Elmalı kurabiye hamuru yumuşak, ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur olacaktır. Eğer unu az koyarsanız kurabiye hamurunuz fırın içerisine girdiği zaman dağılacaktır. Eğer çok fazla un eklerseniz de kurabiye hamurunuz sert olabilir. O yüzden orta yumuşaklıkta kulak memesi kıvamında kurabiye hamurumuzu hazırlayalım. Kurabiye hamurumu 5 dakika kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı bu şekilde yumuşak kulak memesi kıvamında bir kıvam olacaktır. Eğer vaktiniz varsa buzdolabında 1-2 saat kadar hamurunuzu dinlendirebilirsiniz. Vaktiniz yoksa benim gibi hemen 2 yağlı kağıdın arasına hamurunuzdan parçalar koparıp hemen hamurunuzu açabilirsiniz. İki yağlı kağıdımızın arasına hamurumuzu yerleştirdikten sonra merdane yardımıyla açalım. Kurabiye hamurumuzu açtıktan sonra yağlı kağıdımızı çıkaralım ve servis tabağı büyüklüğünde yuvarlak şekil bıçak yardımıyla keselim. Servis tabağımın ön yüzeyini çeviriyorum ve kenarlarından kesiyorum. Kenarlarında kalan parçalarımı tekrardan kurabiye hamurumun içerisine ilave ediyorum. Kurabiye hamurunu bu aşamada çok fazla ince bir şekilde de açmayın. Çok kalın da olmasın ki hamuru çok kalın olur. O da güzel olmaz. Kurabiye hamurunuzu yakından da gördüğünüz kalınlıkta açmanız yeterli olacaktır. Servis tabağımı kaldırıyorum ve hamurumu 8 parçaya bölüyorum. Şeklimizi oluşturduktan sonra her bir oluşturduğumuz şeklimizin uç kısmına elmalı harcımızdan koyalım. Bu şekilde bolca koyarsanız daha güzel şekil formunda olacaktır. Elmalı iç harcımızı koyduktan sonra hamurumuzu içe doğru saralım. Kurabiye hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapalım. Daha sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize kurabiye hamurlarımızı dizelim. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 23 adet elmalı kurabiye elde ettim. Şimdi hazırladığım kurabiyelerimi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımda üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Çok güzel oldu. En kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifi.
Bu konuda iddialıyım. Mutlaka deneyin. Kıyır kıyır, kıyırlığı uzun süre geçmeyen ve bayatlamayan elmalı kurabiye tarifidir. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Fırından çıkan kurabiyelerimizin ilk ısısı geçtikten sonra üzerine pudra şekerini serpebiliriz. Sıcak sıcakken pudra şekerini serpmeyelim ki üzerinde ıslaklık oluşmasın. Ben sıcaklığı geçtikten sonra üzerine pudra şekerimi serpiyorum. Elmalı kurabiye tarifimi seneler önce Instagram sayfamda da paylaşmıştım. Denenme rekorları kırmıştı. Binlerce kişi tarifimi deneyip çok güzel yorumlarla dönüş sağlamıştı. Eminim sizler de denedikten sonra bu tarifimi çok beğeneceksiniz. Denedikten sonra yorum kısmına lütfen mesaj yazmayı unutmayınız. Tek tek hepinize dönüş sağlayacağım. Tarifimi beğendiyseniz arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayınız. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaşmış olduğum videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse lütfen bildirim zilini açınız. Hemen yakından elmalı kurabiyenin iç dokusunu, kıvamını, kıyır kıyırlığını sizlere yakından göstermek istiyorum. Yiyebileceğiniz en güzel elmalı kurabiye tarifidir. Çocukluğumda annemin güllerinde misafirleri geldiği zaman yaptığı en lezzetli anne elinden çıkan elmalı kurabiye tarifidir. Benim için de çok özeldir. Yakından da gördüğünüz gibi efsane oldu. Gerçekten bu lezzeti tatmanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.